Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz değerli bir hekimimiz, medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim bugün aslında benim de çok merak ettiğim bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. İlk ben diş doktorumdan böyle bir öneri almıştım. Yani dişlerimi çok sıkıyordum, kırılıyordu dişlerim. Bir de şurada bir çıkıntı oluyordu. Diş doktorum bana maseter botoksu dedi. Ondan ilk duydum ve gerçekten yaptırdığımda da çok mutlu oldum ama bir de sizden dinleyelim. Maseter botoksu nedir? Kimler için uygulanır? Maseter botoksu tabii vücudumuzdaki en büyük, vücudumuz demeyeyim de yüzümüzdeki en güçlü kas. Bir mimik kası olmamasına rağmen botoks yaptığımız kaslardan bir tanesi. Aslında biliyorsunuz maseter kası bizim çiğneme kasımız. Yemekleri çiğneyebilmemizi sağlayan kasımız ve çok kıymetli. Fakat belki de coğrafya kader, hepimizin maseterleri ceviz kadar. Dolayısıyla bu diş hekimleri açısından birincil öncelikli olarak diş sağlığı ve eklem sağlığını çok ilgilendiriyor. Bizim açımızdan baktığımızda elbette diş sağlığı ve eklem sağlığı çok önemli. Çünkü maseter botoksu bir estetik botokstan öte sağlık için yapılan bir uygulama. Ama öte yandan bir estetik paydası da var ki biz kasımızı sıktığımız zaman gece fark etmeden gün içinde dişlerimizi sıktıkça büyüyen maseter kası yüzümüzü kareleştiriyor. Evet. Özellikle kadınlarda erkeksi, daha maskülen bir ifade yaratıyor. Kadınsılığın o hep V100 tabir ettiğimiz alt yüzün ince bir üçgen düşünün, hayal edin. Tepesi yukarıda, tabanı yukarıda, tepesi aşağıda. Bu oranı tersine çevirme gücüne sahip büyük bir kas. Biz işte oradaki o genişlemeyi daraltabilmek amacıyla tabii ki önceliğimiz kendi branşımız açısından baktığımızda estetik olmakla beraber bunu yaptığımızda hem hastamızın yüzünün V100'e doğru dönmesi konusunda bir adım atıyoruz hem de diş sağlığını, eklem sağlığını koruyoruz ve aynı zamanda pek çok hastam ben bugüne kadar hiç uyumuyormuşum. Değil mi? İlk defa rahat uyandım. Başım ağrımadan uyandım. Çenem ağrımadan uyandım. Sabahları uyandığımda ağzımı açamıyordum. Neden olduğunu bilmiyordum. Şimdi biliyorum. Ya da yüzüm küçüldü, herkes kilo verdin mi diye sordu. Yani bu soruların cevabı aslında maseter botoksunda. Ama tabii hocam gayet iyi biliyordur. Maseter botoksu bazen sadece maseter kasına yapmakla diş sıkmayı önleyemiyoruz. Öyle güçlü bir psikolojik hal ki bu. Yukarıda temporal kaslar da aslında diş sıkmanın bir parçası. Saç içine kadar bazen maseter botoksu yapabiliyoruz. Hocam peki işlem nasıl etki ediyor? Diğer tüm botoks uygulamalarında olduğu gibi o maseter kası da bir çizgili kas ve bu bölgede beyinden gelen emiri uygulamasını engelleyebilmek, yani bir istemsizce refleks olarak kasımızı sıkıştırmamızı engelleyecek şekilde, biliyorsunuz botoks bir ilaç. Orada onun belli reseptörleri etkileme gücü var. O kasın kasılmasını engelliyor. Kas kasılamayınca dişlerimizi sıkamıyoruz, eklemimiz kurtuluyor, diş yüzeyimiz kurtuluyor ve şey gibi düşünün, nasıl ki fitness yaparken hangi kas grubunu hedefleyip onu büyütüyorsak yüzümüzde de öyle. En kuvvetli mimiğimiz, en kuvvetli hareketimiz hangisiyse, en çok hangisini yapıyorsak o kas grubu büyüyor. Kas çalıştıkça büyüyor çünkü. Çalışmadıkça o kas ufalıyor ve maseter çok akıllı da bir kas değil. Belli bir süre düzenli uygulama yapan hastalarda artık maseter botoksu yapma süresi ciddi biçimde uzuyor ve hiçbir zaman eski büyüklüğüne ve gücüne de kavuşmuyor. Peki Unutuyor. hocam kaç ayda bir yapılmasını öneriyorsunuz? Tabii burada biraz hastanın sıkma potansiyeli, içinde bulunduğu çevresel ve ruhsal koşullar çok etkiliyor durumu ama en yakın yine de herhalde 6 aydan kısa kullanan hastamız yoktur. Maseter botoksu 6-8 ay rahatlıkla kullanılabilen bir uygulama. Evet, ben yaptırdığımda yani bir de gerçekten niye keşfetmemişim, bugüne kadar niye önermemişler? Dediğiniz gibi gerçekten o kare görüntü vardı ve biri daha fazla, bir taraf daha azdı. Ben inanamıyorum onun o yarattığı görüntüye. Bir de gerçekten o hastalarınızın söylediği şey de çok doğru. Uyku kalitem çok artmıştı.
sağlık için de, estetik için de bence vazgeçilmez bir şey Çok olmalı. haklısınız. Bir de çok da uzun süre kullanmıştım. Yani 1 yılı da aşmıştı bende. Tam bir taşla iki kuş. Evet, evet. Botoksudur, maseter botoksu. Evet, vazgeçilmez bir Hocam şeymiş. peki yemek yemeyi etkiler mi? Yani çünkü yaptırmaya korkan insanların belki en çok, çünkü hani kas kasılmıyorsa peki çiğnerken zorlanırlar mı? Aslında zorlanmazlar. Burada birkaç tehlike var. Bazen hastalar illa da "Cık, bak var diye doktoru çok zorlayabilirler. O zaman biraz daha fazla lif durdurulur. Çiğneme tamamen bitmeyebilir ama hasta çiğnerken yorulabilir. Orada kasın gücüne göre temkinli davranmak gerekiyor. Her konuda olduğu gibi temkin burada da kıymetli çünkü fonksiyonu olan bir kas. Yani bir güzellik kası, bir kaz ayağı çizgisi değil bu. Buradaki kas işlevsel. Dolayısıyla o gücü ne kadar durduracağımızı, o fren gaz ayarını çok iyi yapmamız O gerekiyor. zaman Fatma'ya soralım. Bir şeyler hissettin mi yemek yerken falan? Hiç Ben farkında oldun hiçbir mu? fark hissetmedim. Hatta ben bir dönem onu yaptığımı unuttum, yaptırdığımı. Sonra etrafımdaki kişiler sen yüzüne ne yaptın? Yani çok hoş duruyor, hani şekli değişmiş bir şey mi yaptırdın diye sormaya başladım. Ondan sonra kendim de onu fark ettim. Doğru Yoksa yapıldıysa yemeğim kimse anlamaz. Yani hasta onu, fonksiyonunda hiç eksilme hissetmez. Bazen tabii ki insan çok varyatif bir varlık. Hepimizin kasları, geçiş yeri, iki tarafındakiler bile. Şimdi ben aynı zamanda estetik kadavra yüz eğitmenliği de yaptığım için çok fazla sayıda görebilme, açılan kadavraları görebilme şansım oluyor. O kadar farklıyız ki birbirimizden. Muhteşem bir farklılık. Bazen iki tarafımız birbirinden farklı. Buna bağlı ufak tefek olumsuzluklar yaşayabilir kişi. Ama onun da artık çok ilerledik gerçekten bu tip konularda. Seviyelerini, nerelerde kalmamız gerektiğini, dozlamasını doğru yaptığımız takdirde gerçekten hiçbir sıkıntı çekilmeyen ama tam bir taşla iki kuş uygulamasıdır. Benim de yapmayı en çok sevdiklerimden, kendime de yaptıklarımdan bir tanesidir. Hocam bir de şunun üzerine durmak lazım. Eğer doğru ellerde, doğru şekilde, deneyimli bir hekim tarafından yapılmadığı takdirde fasyal sinirimizin bu bölgede böyle bir beşli bir çizgi. Düşünün, marjinal mandibüler sinirin trasesine yapılabilir. Ya da zigomatik bukkal sinirlerin trasesine Ama yapılabilir. iğnelerimiz çok ince hocam ya. Evet. Yani ben o kadar büyük sinirlere botoks yaparken o ince iğnelerle zarar verildiğini, kalıcı hasar oluşturabildiğini daha hiç görmedim. Çok uzun yıllardır yapıyorum ne kendi adıma ne arkadaşlarım adına. Botokstaki komplikasyonların ya da hastanın huzursuzluklarının büyük bir çoğunluğu olmaması gereken kasta ilaç varlığı. Evet. Yani ama bu da çok fazla faktöre bağlı. Dediğim gibi siz tamamen doğru yapıyorsunuz hani klasik bilginiz dahilinde ama hiçbir insan klasik bilgi dahilinde üretilmemiş. Evet. Üretimimiz çok farklı. Herkes birbirinden farklı diyorsunuz. Evet ve iki yanağımız bile birbirinden farklı bazen. Dolayısıyla böyle bir sürprizle hekim karşılaşmış olabilir. Her zaman da yani uygulayıcı kabahati olmuyor. Bazen hastalarımız yapmaması gereken bir şeyleri yapabiliyorlar. Ama tabii hekimden ziyade beni burada korkutan merdiven altı dediğimiz, yanın doktorla çalışırken işte hasbelkader iğnenin nereye batırıldığını görüp ezberden bu işleri yapmaya çalışan, tıbbi hiçbir bilgisi olmayan, belki de ilkokul, ortaokul mezunu yani insan sağlığıyla hiçbir bağlantısı olmayan kişilerin yapması açıkçası beni daha çok ürkütüyor. Ya da çok moda oldu bu ara biliyorsunuz bu yukarıdaki kuzey ülkelerinden vesaireden kozmetolog adıyla birileri geliyor. Otel odalarında işlemler yapılıyor. Kozmetolog zaten hekim demek değil. Evet. Ne söyleyeyim benim eve gidiyor. Bir daha karşınıza düşünün ki bir işlem yaptırıyorsunuz. İyi ya da kötü. Artık bir daha muhatabınız yok. Sorabileceğiniz kimse yok. Ola ki bir sorun oldu. Siz Türkiye'deki bir hekime gittiniz. Hekim olmayan birinin yarattığı bir sorun için hekime gidiyorsunuz. Ama size ne yapıldığını söyleyemiyorsunuz. Çünkü ne kullandığı malzemeyi biliyorsunuz. Ne nasıl yaptığını biliyorsunuz. Bence en büyük tehdit bu. Evet. Eğitimli hekim arkadaşlarım tabii ki gerekli eğitimleri alıp deneyim kazanmalılar. Bu çok önemli.
dikkatli olmalıyız hepimiz, tüm hekimler. Dikkatli olmalıyız ki oluyoruz da. Sizin de nasıl çalıştığınızı, ne kadar titizlikle iş yaptığınızı çok iyi biliyorum. Ama bu diğer kısım açıkçası en büyük tehlike orada. Ya sizler bu kadar donanımlı, bu kadar deneyimli olmanıza rağmen bu kadar dikkat ediyorsunuz. O zaman sizin vasıtanızla da biz seyircilerimize söyleyelim, aktaralım. Merdiven altı uygulamalardan, kişilerden uzak durmaları, daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda da uyarmış olalım. Çok teşekkür ederim. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş bizlerleydi. Kendisine tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.